Rusya, Burkina Faso'dan Nepal'e, Hindistan'dan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne kadar farklı coğrafyalardan topladığı askerlerle savaş cephesini genişletiyor. Afrika ve Asya'dan toplanan paralı askerler savaşın seyrini değiştirebilir mi? Peki Rusya, Ukrayna'ya karşı savaş için insanları nasıl, nerede ve hangi parayla topluyor? Özellikle Hindistan Başbakanı Modi, Putin'den Hintli paralı askerlerin iadesini talep etti. Bu da bölgesel ilişkilerde yeni bir gerilimin sinyallerini veriyor. Yeni içeriklerden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ukrayna'daki savaş 2 yıldan fazla devam etmesine rağmen henüz nihai bir sonuca ulaşılmış değil. Rus ordusu giderek artan kayıplar veriyor ve bunun sonucunda saflarını yenilemek zorunda kalıyor. Yaklaşık 270 bin askeri kayıp verdi. Özellikle Ukrayna'nın Kursk Oblast'ında 6 Ağustos'tan bu yana devam eden taarruzu da durumu giderek zorlaştırıyor. Ukrayna kuvvetleri Rusya'nın Sumi sınırından geçerek Kursk bölgesindeki Suzaniski ilçesini ele geçirdi ve sonrasında çok sayıda yerleşimi ve yüzlerce kilometre karelik alanı kontrol altına aldı. Bu Rus topraklarına yönelik 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri operasyon olarak kayda geçti. Bu taarruz sonucunda Rusya ciddi kayıplar verdi. Altyapı hasar gördü. Köprüler yıkıldı ve bölgeden sivil tahliyeler başladı. 131 binden fazla sivil tahliye edildi. Kursk Oblast'ında savaşın tırmanması Rusya'nın dış paralı askerleri olan bağımlılığını artırdı. Ekonomik durumu kötü olan Hindistan ve Afrika ülkelerinden özellikle paralı asker temin edilmeye çalışılıyor. Rusya ekonomik sorunlar ve askeri yetersizlikler nedeniyle bu paralı askerleri kritik bir kaynak olarak görüyor. Böyle bir kritik süreçte Rusya savaş kabiliyetini artırmak için paralı askerlere ihtiyaç duyuyor. Rusya'nın paralı askerlere olan ihtiyacı Ukrayna'daki savaşın beklenenden daha uzun sürmesi ve çatışmalarda ciddi kayıplar vermesiyle ilişkili. Rusya 2022'den bu yana süregelen savaşta büyük insan gücü kaybı yaşıyor. Bununla birlikte ekonomik ve sosyal nedenlerden dolayı Rus halkı arasında savaşa katılım isteği de düşüşte. Düzenli orduyu sürekli cepheye sürmek toplumda hoşnutsuzluğa neden oluyor. Ayrıca savaş uzadıkça Rus gençleri zorunlu askerlikten kaçmanın yollarını aramaya başladı. Putin savaşa doğrudan Rus vatandaşlarını sokmak yerine özerk Türk Cumhuriyetlerinden veya göçmenlerden gelen askerleri kullanmayı tercih ediyor. Bu strateji hem Rus vatandaşları arasındaki hoşnutsuzluğu azaltmak hem de muhtemel toplumsal gerilimleri önlemek için yapılan siyasi bir hamle. Wagner gibi özel askeri şirketler paralı askerlerin temin edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu askerler çoğunlukla ekonomik durumu zayıf Afrika ve Asya ülkelerinden temin ediliyor. Rus ekonomisi savaşın getirdiği mali yükler nedeniyle zorlanıyor. Düzenli orduyu genişletmek ve sürekli olarak eğitimli askerler bulmak maliyetli. Bu yüzden Rusya savaşa gönüllü olmayan vatandaşları zorlamak yerine ekonomik krizdeki ülkelerden paralı askerler getiriyor. Hindistan, Afrika ülkeleri gibi bölgelerden gelen paralı askerler daha düşük ücretlerle cepheye sürülebiliyor ve savaşın maliyetini azaltıyor. Rusya toplumsal ayaklanmaların ve kitlesel protestoların önüne geçebilmek için düzenli Rus askerleri yerine paralı askerleri kullanarak toplum üzerindeki savaş yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. 2022'de Ukrayna'ya karşı savaşın başlamasından bu yana Rusya'da protestolar ve muhalif sesler bastırılmaya çalışılsa da belirli bölgelerde ciddi protestolar yaşanmaya devam ediyor. Moskova, St. Petersburg ve diğer büyük şehirlerde savaş karşıtı protestolar düzenlendi. Özellikle genç kesimler ve liberal muhalefet bu protestolarda aktif rol oynadı. 40'tan fazla şehirde büyük gösteriler düzenlendi ve protestolar sırasında "Savaşa hayır" ve "Putin istifa" gibi sloganlar atıldı. Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesi Dağıstan ve Yakutistan ve diğer bölgelerde tepkilere yol açtı. Bölgedeki kadınlar ve erkekler "Biz çocuklarımızı savaşa göndermeyeceğiz, çocuklarımızı feda etmeyin" gibi sloganlarla sokaklara döküldü. Savaş karşıtı eylemler sırasında 15 binden fazla kişi tutuklandı. Birçok Rus vatandaşı yurt dışına kaçmayı tercih etti. Bu süreçte yaklaşık 500 bin ile 800 bin arasında Rus vatandaşı ülkeyi terk etti. Rusya'dan kaçanların bir kısmı Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile batılı ülkelere sığınma başvurusunda bulundular. Özellikle Gürcistan, Kazakistan ve Ermenistan gibi komşu ülkelere büyük bir göç dalgası oldu. Bu sebeplerden dolayı Kremlin bu tepkileri bastırmak için paralı asker stratejisini uyguluyor.
Afrika'da birçok ülke ekonomik ve siyasi krizler içinde bulunuyor. Bu ülkelerde düşük gelirli insanlar iş bulma umuduyla yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Rusya bu ekonomik çaresizlikten yararlanarak ucuz paralı asker bulma yoluna gidiyor. Özellikle Rusya, Kuzey Afrika'nın tüm ülkelerinde paralı asker arıyor. Kuzey Afrika'da yer alan ülkeler arasında Mısır, Cezayir, Libya, Tunus, Sudan ve Fas bulunuyor. Ancak Fas, paralı asker temini konusunda Rusya için istisnai bir ülke. Çünkü Fas daha Ukrayna yanlısı bir pozisyon alıyor. Ramstein Koalisyonu olarak da bilinen Ukrayna Savunma İrtibat Grubu'na da üye ve hatta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne tank sağlıyor. 2004'ten beri ABD tarafından NATO dışı ana müttefik olarak tanınan Fas, Batı ile savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğini genişletiyor. Ve bu da Rusya'yı Fas sınırları içerisinde paralı asker arama konusunda sıkıntıya sokuyor. Fas, Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gibi askeri yardımlar sağlıyor ve Rusya'ya karşı net duruş sergiliyor. Sudan, Rusya'nın Afrika'daki paralı asker temini için en aktif ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. The New York Times gazetesi, Sudan'ın Wagner tarafından yönetilen bir altın ticaret ağıyla ilişkili olduğunu ve bu paralı asker ağının Ukrayna'da kullanıldığını raporladı yakın zamanda. Tunus ekonomik olarak zor durumda olan bir ülke. Tunus'taki yüksek işsizlik oranı ve ekonomik sıkıntılar Rusya için önemli bir fırsat. Libya iç savaş ve siyasi kaos ortamında Rusya'nın paralı asker temin ettiği en kritik ülkelerden birincisi. Wagner'in Libya'da eğittiği milislerin Ukrayna'daki savaşta görev aldığına dair raporlar BBC ve The Guardian tarafından yayınlanmıştı. Cezayir, Rusya'dan büyük çapta silah alımı yaparken Rusya'nın da Cezayir'in ekonomik zorlukları ve yüksek işsizlik oranlarını kullanarak buradan paralı asker temin etmeye çalıştığı bilinenler arasında. Mısır tarihsel olarak Rusya ile yakın ilişkilere sahip. Rusya'nın paralı askerler için Mısır'dan destek alması da bu ilişkilere dayanıyor. Göründüğü üzere ekonomik kriz, iç karışıklıklar ve zayıf hükümetler nedeniyle bu ülkelerdeki gençlerin paralı asker olma fikrine açık olmasını sağlıyor. Burkina Faso, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde Wagner grubunun hem askeri eğitim hem de yerel hükümetler için güvenlik sağlama gibi faaliyetler yürüttüğü biliniyor. Bu ülkelerde Wagner'in üsleri bulunuyor. İşte Rusya bu bölgelerdeki ekonomik çıkarlar ve yerel savaş ağlarıyla olan ilişkileri üzerinden paralı askerleri aktif olarak topluyorlar. Rusya özellikle Fransa'nın bölgeden çekilmesi ve Batı destekli güçlerin zayıflaması sonrasında etkin hale geldi. Paralı asker toplama faaliyetleri yerel savaşçılarla ve orduyla kurulan işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Yerel milisler eğitiliyor ve Ukrayna'da kullanılmak üzere paralı askerler sağlanıyor. Rusya bu bölgelerin hükümetleriyle çalışır çünkü Rusya'nın paralı asker temin etme çıkarından ziyade hem de Rusya'nın bölgede altın ve elmas madenciliğine olan ilgisi de bununla doğrudan ilişkili. Rusya'nın paralı asker arayışına girdiği bir diğer küçük Batı Afrika ülkesi ise Ekvador Ginesi'dir. Ekvador Ginesi petrol zengini bir ülke ve Wagner gibi gruplar için ekonomik fırsatlar sunuyor. Rusya, Ukrayna ile olan savaş için sadece Afrika ile sınırlı kalmıyor. Güney Asya'ya, özellikle Nepal ve Hindistan gibi ülkelere de yöneliyor. Rusya, sosyal medya ve Dubai'deki aracılar aracılığıyla Hindistan'dan Ukrayna'daki savaş için paralı askerler topladı. Bu kişilere ordu yardımcıları olarak görev yapacakları söylenirken çoğunun savaşa katıldığı ortaya çıktı. Bir diğer ülke ise Nepal. CNN'e göre Nepal'in yaklaşık 15.000 vatandaşı Rusya'nın ayda en az $2.000 maaş vaat ettiği ordusunun bir parçası olarak Ukrayna'ya karşı savaşıyor. Nepal Dışişleri Bakanlığı'na göre Ukrayna'da 4 Nepalli savaşçı şu anda savaş esiri olarak tutuluyor. Hükümet ülke vatandaşlarının para karşılığında askere alınmasına şiddetle karşı çıkıyor. TikTok'ta bir Nepalli savaş esiri Rusya'da iş imkanları adı altında bir kampanya videosu gördüğünü anlatıyor. Savaşa gideceğini ülkeye girdikten sonra anladığını ama kendisine ön saflarda olmayan bir iş sözü verildiğini söylüyor. Bu ve bunun gibi birçok açıklama Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyonu Merkezi temsilcisi Petro Yatsenko tarafından yapıldı. Ancak diğer ülkelerden farklı olarak uluslararası sahnede vatandaşlarının paralı asker olarak Rus ordusuna katılmasına karşı çıkan ülkeler var ki bunlar özellikle Hindistan ve Nepal'dir. Asya'dan gelen paralı askerlerden oluşan birimin ismi ise Asya Lejyonu şeklinde. Kastus Kalinovski alayı Belarus hükümeti tarafından bir terör örgütü olarak tanındı yakın zamanda. Çünkü bu alay Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgale karşı Ukrayna'yı destekleyen Belaruslu gönüllülerden oluşan bir askeri birim. Alay Rusya'nın saldırganlığına karşı Ukrayna'nın yanında savaşıyor ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun Moskova'ya verdiği desteği protesto ediyor.
Belarus hükümeti bu birimi ülkedeki düzen ve Lukashenko rejimi için bir tehdit olarak gördüğü için terör örgütü olarak nitelendirdi. Alay adını 1863'te Rus İmparatorluğu'na karşı Polonya ve Belarus topraklarında özgürlük mücadelesi veren Kastus Kalinovski'den alıyor. Belarus, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarda Moskova'ya lojistik destek sağlıyor. Rusya'nın Belarus'tan paralı asker topladığına dair bilgiler özellikle Wagner grubu ve Belarus güvenlik güçleri arasındaki bağlantılar üzerinden temin ediliyor. Belarus'ta kalan Wagner paralı askerleri Belarus'un iç kuvvetlerine katılmak üzere yeniden organize ediliyor ve bu askerler Ukrayna'ya karşı savaşmak için eğitiliyorlar. Göründüğü üzere Rusya erişebildiği her bölgeden paralı asker toplamaya çalışıyor ve bu süreçte kontrolü altındaki her kaynağı değerlendirmeye çalışıyor. Putin'in paralı askerleri nasıl topladığı, hangi kanallar üzerinden kontrol ettiği ve Wagner'in mevcut durumu merak konusu. Wagner grubu onun lideri Prigojin'in ölümünden sonra büyük değişiklikler geçirdi. Eski savaşçılar Afrika'da kalmayı tercih etti. Özellikle Burkina Faso gibi ülkelerde Wagner paralı askerleri Rusya'nın askeri varlığını sürdürme stratejisinde önemli bir rol oynamaya devam ediyorlar. Grubun birçok üyesi ise Putin'in doğrudan kontrolü altındaki Rosgvardiya'ya yani Rusya Ulusal Muhafızlarına entegre ediliyor. Şu anda Wagner'in 3 saldırı müfrezesi Rosgvardiya'nın gönüllü birliklerine dahil edilmiş durumda. Ve bu güçler hem Ukrayna'da hem de Afrika'da konuşlandırılıyor. Rosgvardiya, Wagner savaşçılarına Ukrayna için 6 aylık, Afrika için ise 9 aylık sözleşmeler teklif ediyor. Buna ek olarak Çeçen lider Ramzan Kadyrov'un açıklamalarına göre Wagner'den ayrılan savaşçılar Çeçenistan'daki Ahmat Özel Kuvvetleri'ne katılıyorlar. Kadyrov Nisan 2024'te 3000 kişinin Ahmat Özel Kuvvetler birimine katılacağını duyurmuştu ve bu birime Wagner savaşçıları da dahil edilmeye çalışılıyor. Wagner'e bağlı yaklaşık 170 eski savaşçının Çeçen güçleriyle birlikte eğitim aldıkları bildirildi. Ahmat Birliği Ukrayna'daki çalışmalarda ve Afrika'da görev alıyor. Kısacası Wagner aslında tamamen dağıtılmadı. Kremlin'in kontrolü altına alındı ve daha resmi bir yapıya dönüştü. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgalinde Rus askeri istihbaratı Reddit adında yeni bir paralı asker ağı oluşturdu. Bu grup Wagner'i örnek alarak kuruldu ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaş çabalarında önemli bir rol oynuyor. Reddit Fransızca kökenli bir kelime ve anlamı düşmana karşı çok amaçlı bir savunma demek. Toplam 10 binlerce kişiden oluşan en az 20 silahlı oluşumu kapsıyor. Reddit ağı resmi olarak 2008'de kurulmuş olup Putin'e yakın bir oligark olan ve eski bir KGB ajanı olan Gennady Timchenko tarafından Gazprom'dan çıkarlarını korumak amacıyla oluşturuldu. Ancak savaşla birlikte grup doğrudan askeri operasyonlara dahil ediliyor. Reddit başlangıçta Donbas bölgesindeki yerel güçleri desteklemek için paralı askerler toplayarak sonrasında geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Şu anda bu grup özellikle Ukrayna'nın doğu bölgelerinde Donetsk, Luhansk, Harkiv, Kiev aktif olarak çatışmalara katılıyor. Reddit'in paralı askerlerine ruble ile maaş veriliyor ve kendilerine gönüllüler olarak hitap edilse de bu kişiler profesyonel askeri görevler üstlenmektedirler. Özellikle Wagner'den ayrılan bazı savaşçılar da Reddit'e katıldı. Putin'in Ukrayna'da savaşı sürdürmek için ek insani kaynaklara ihtiyaç duyduğu netleşiyor. Paralı askerlerle ilgili önceki stratejileri artık sınırlı sonuçlar veriyor ve Rusya'nın geniş kapsamlı askeri seferberlik ihtimali gündemde. Ancak Putin'in böyle bir adım atarken iç huzursuzluk ve halkın tepkisinden çekindiği de medyada sıkça tartışılan bir konu. Birçok Rus vatandaşı ilk seferberlik dalgasında savaşa girmekten kaçmak için yurt dışına kaçmıştı. Bu yüzden yeni bir seferberlik açıklaması iç karışıklığı tetikleyebilir. Putin bu sefer nükleer kartını oynamayı deniyor. Yakın zamanda yaptığı bir açıklamada Rusya'nın nükleer silah kullanımına ilişkin doktrinini genişletmeyi düşündüğünü belirtti. Özellikle Rusya'ya konvansiyonel silahlarla saldırıda bulunan herhangi bir ülkenin bir nükleer gücünün desteğini aldığı durumda bu saldırıyı ortak bir saldırı olarak değerlendireceğini söyledi. Sonuç olarak Putin'in yeni bir seferberlik dalgası açıklaması ihtimali artıyor. Ancak bu adım hem iç karışıklık riskini hem de uluslararası tepkini artırabilir. Paralı asker temini, nükleer tehditler ve seferberlik stratejileri Rusya'nın konumunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tamamen yabancı topraklarda savaşan paralı askerler gerçekten bir koruyucu rol üstlenebilir mi? Diğer yandan Putin'in sürekli gündeme getirdiği nükleer silah kullanma ihtimali sizce gerçek bir tehdit mi yoksa caydırma stratejisi mi?
Rusya, Burkina Faso'dan Nepal'e, Hindistan'dan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne kadar farklı coğrafyalardan topladığı askerlerle savaş cephesini genişletiyor. Afrika ve Asya'dan toplanan paralı askerler savaşın seyrini değiştirebilir mi? Peki Rusya, Ukrayna'ya karşı savaş için insanları nasıl, nerede